Şu an nefes alıyor olmamız tesadüfi bir kaza değil. Kozmosun bize sunduğu zorunlu bir deneyim. Bazen her şeyi teorik olarak bilme isteği, ruhumuzun gerçekten deneyimlemesi gerekenin önünde bir engel oluşturabilir. Hayatımızdaki her zorluğun, her krizin aslında ne kadar ince detayına kadar planlanmış bir kriz tasarımı olduğunu düşünün. Ve en merak edilen sorulardan biri, ruhumuz bu bedene girerken o engin bilgeliği neden geçici olarak devre dışı bıraktı? Unuttu. Bu videoda kutuplaşmanın bizi nasıl sınırladığını ve bilincimizin farklı katmanlar arasında nasıl hareket ettiğini analiz edeceğiz. Eğer bu konular zihninizi meşgul ediyorsa, bu evrensel deneyimin inceliklerini birlikte aydınlatalım. Elinizdeki bilgi biriktirilmiş bir hazine değil, yalnızca bir araç. Peki bu aracı yanlış kullanırsak ne olur? Kozmosun başlangıcından bu yana varlığın temelini oluşturan, varlığın kendisinin deneyimle kurduğu zorunlu bir sözleşme. Bu evren yalnızca statik bir bilgi kütüphanesi değil, duyumsayan bilincin sınırsız ihtimalleri somutlaştırdığı, sürekli genişleyen bir laboratuvar. Her şeyi teorik olarak bilme saplantısı, bu laboratuvarın kapısında durup içeri girmeyi reddetmeye benzer. Çünkü ruhun gerçek doyumu, salt bilgi yığınında değil, o bilginin titreşimini yaşamaktadır. Bilgi biriktirilmiş bir hazine değil, dönüşümün katalizörüdür. O, ancak deneyimle yoğrulduğunda, eyleme döküldüğünde ve en önemlisi, bütünün diğer parçalarını koşulsuz bir kabulle kucaklama kapasitesi geliştirdiğinde kutsal bir amaca hizmet eder. Gerçek bilgelik, bilgiyi bir amaç olarak değil, varoluşsal katmanlar arasında seyahat etme kapasitesi sunan bir vasıta olarak görmektir. Zira evrenin kalbi anlamakla atar, ezberlemekle değil. Anlamak sadece bir fikri kavramak değil, o fikrin tüm titreşimini ruhun dokusuna yedirmektir. Bunu hissedebiliyorsunuz değil mi? Bu derinlikte bir özümseme gerçekleştiğinde kutupluluk illüzyonu paramparça olabilir. Yargı, her bir zerresi aynı mutlak olandan kaynaklanan kozmik bir ağda parçanın parçayı reddetmesi anlamına gelir. Tıpkı bir nar metaforu gibi. Bu, kozmik bağlantıya karşı yapılan en büyük hata değil midir? Ve birlik yasasına tamamen aykırıdır. Anlayan daima kabul eder, kabul eden daima ilerler. Şimdi en kritik soruya geliyoruz. Eğer ruhumuz her şeyi biliyorsa, neden doğarken o bilgelik perdesi önümüze indi? Bu bir ceza mı yoksa bir ölçü mekanizması mı? Cevap, amaçlı unutma. Varlık bu maddi forma bürünürken aslında evrensel yasalara ve kendi geçmiş döngülerine dair tam bir bilgi setine sahiptir. Ancak bedenlenmenin temel sırrı amaçlı unutmadır. Doğum perdesi indiğinde ruhun bilinci geçmiş birikimlere karşı geçici olarak mühürlenir. Bu bir ceza ya da kayıp değil, bir test ve ölçü mekanizmasıdır. Esas mesele geçmişte ne kadar anladığınız değil. O eski anlayışın mevcut hayat krizlerinin baskısı altında dahi ne kadar kalıcı bir erdem ve içgörüye dönüştüğünü görmektir. Hayat depolanmış bilginin değil, o bilginin seçimlere ve davranışa dönüşme kabiliyetinin ölçüldüğü bir alandır. Kısacası evren şunu sorar: bildiğini mi yaşıyorsun yoksa sadece biliyor musun? Yaşanan hiçbir zorluk tesadüfi bir kargaşa değildir. Hayat her varlığın yaşamı ne kadar kabul ettiğini ve özümsediğini ölçmek için en ince detayına kadar özenle programlanmış bir kriz tasarımıdır. Bu testler bilgi ile eylem arasındaki uçurumu gösterir. En büyük zorluklar karşısında bile bilincini daima varoluşsal akışın ve bütünün yüceliğinin yanında tutanlar, yani yaşamın destekçisi rolünü benimseyenler, bilincin üst boyutlarına doğru ilerlemeye hak kazanırlar. Bu ilerleme yargısız bir kabulden filizlenir ve size şunu söyler: sonuç yoktur. Sadece eklenmiş deneyim vardır. Sonuç arayışında olan ego, varoluşun sırrını tam olarak kavrayamaz. Bu sonsuz anlam katmanlarıyla var edilmiş kozmik düzende mutlak bir final veya kesin bir bitiş noktası yoktur.
Sadece sürekli akış, dönüşüm ve metamorfoz esastır. Her sonlanma yeni bir potansiyelin filizlenmesi için zemin hazırlar. Her sonuç, tekin bilgeliğinden yeni ve daha derin bir anlayışa doğru atılan ebedi bir sıçramadır. Evrensel kuantum alanı statik değil, sürekli yeniden yazılan bir hikaye gibidir. Şimdi varoluşun en önemli sorusuna, yani neden buradayız'a yanıt verelim. Cevap, deneyim bir seçenek değil, kozmik bir ihtiyaçtır. Ve bu deneyim için bir şeye ihtiyacımız var. O da bir ayna. Deneyim, tekin kendini tamamlama ihtiyacıdır. Mutlak birlik, kendi sonsuzluğunu sadece tüm olası kombinasyonları bizzat yaşayarak kavrayabilir. Bu nedenle deneyim bir seçenek değil, kozmik bir ihtiyaçtır. Maddi varlık yani form, kendi bilincini yalnızca bir yansıtıcı ayna aracılığıyla gözlemleyebilir. Bu yansıma olmadan öz farkındalık başlayamaz. Maddenin yoğun titreşimi birinci boyutta kök salar ve deneyimin ilk tohumları bu yoğunlukta atılır. Bu, varoluşun en temel sırrıdır. Kendini görmek için karşında bir şey olmalıdır. Madde, kendi bilinç formunun yansımasını görmek için bir zorunluluğa sahiptir. Deneyimin başlaması için mutlaka bir karşı kutup gereklidir. Bu hem fiziksel hem de metafiziksel yasaların temelidir. Birinci boyut, saf titreşimden yoğunlaşan maddeye geçişin eşiğidir. Ve bu boyutta oluşan temel yapılar, kendinden daha karmaşık bir bilinci barındırmak üzere bir ayna yüzeyi oluşturur. Bu yansıma prensibi sadece fiziksel dünyada değil, bilinç katmanlarında da işler. Yaşadığımız her ilişki, karşılaştığımız her karakter, hatta bizi rahatsız eden her durum, içsel realitemizin dışa vurumudur. Evren sürekli olarak seninle ilgili görmen gereken nedir sorusunu yansıtır. Bu, varoluşsal aynanın temel işleyişidir. Yargılamaktan vazgeçtiğimiz an, kutuplardan ayrılıp nötre geldiğimizde ayna netleşir ve yansımayı okuma yetimiz üst seviyelere çıkar. Varoluş, birbirimizden keskin hatlarla ayrılmış boyutlardan değil, titreşim yoğunluğu farklarıyla ayrılan bilinç katmanlarından oluşur. İçinde bulunduğumuz realite, yani üçüncü boyut, ikilik, dualite prensibinin en yoğun yaşandığı, özgür iradeyle sonuçların çarpıştığı alandır. Bu, ruhun en keskin derslerini aldığı ve bilginin davranışa dönüşüp dönüşmediğinin en şiddetli biçimde test edildiği okuldur. Daha yüksek boyutlara ise üçüncü boyutta elde edilen anlama derinliğiyle ulaşılır. Bir varlık, üçüncü boyutta yargılamayı, kutupluluğu ne kadar terk ederse, ne kadar nötrde kalırsa, özgür iradesini ne kadar yaşam destekçisi yönünde kullanırsa, titreşimi o denli yükselir. Boyut değiştirmek, mekan değiştirmek değil, bilinç frekansını değiştirmektir. Mutlak kaynak, kendi sınırsızlığını statik bir mükemmellikte değil, kendini sonsuz parçalara bölerek ve her parçanın bütünü yeniden keşfetmesini sağlayarak deneyimler. Tekin tüm kombinasyonunu tamamlama gerekliliği, evrenin bir matematiksel zorunluluğudur. Siz, ben ve diğer her şey, tekin, kendini anlamak için yarattığı benzersiz birer deneyim fraksiyonuyuz. Bu nedenle kutuplarda kalmak, sadece kendi yansımanızı reddetmek değil, tekin, kendi bütünlüğünü anlamak için yarattığı zorunlu bir parçayı reddetmektir. Her parçanın deneyimi ne kadar hata gibi görünse de bütünün bilgelik havuzuna eşsiz bir veri ekler. Ezoterik bilgelikte kadim bir ifade. Varoluşu çok iyi ifade ediyor aslında. Böl, parçala, yarat. Böl derken mutlak kaynağın kendisini sayısız fraksiyona ayırması, yani aktif çoğalma. Parçala, bu fraksiyonların ikilik alanına düşerek kendilerini ayrı birer varlık sanması. Yaratıcılığın zorunlu zemini. Yarat, her parçanın deneyim, özgür irade ve yargılamayı terk etme eylemleriyle bütünün daha önce bilmediği yepyeni bir anlam yaratması. Siz kendi hayatınızı deneyimlerken sadece kişisel bir hikaye yazmakla kalmazsınız. Aynı zamanda kozmik bilincin sürekli devam eden gelişimine doğrudan katkıda bulunursunuz. Asıl önemli noktaya gelelim. Bu muazzam sisteme bilmeden ya da bilerek nasıl yakıt oluyoruz?
Varoluşsal ilerlememizin en büyük düşmanı nedir? Enerji kaçağı ve sistemin pili olmak. Bu yoğun 3 boyut okulunda varlık sadece deneyim biriktirmez. Aynı zamanda kritik bir enerji sınavından da geçer. Ruh, bu bedene saf ve yüksek frekanslı bir enerjiyle gelir. Ancak kişi bilincini kutupluluk içinde tuttuğunda, sürekli olarak kendi yansımasını, gölgelerini reddettiğinde veya enerjisini geçmiş pişmanlıklara ya da geleceğin kaygılarını akıttığında, bu değerli yaşam enerjisini prana ya da chi, çevredeki düşük titreşimli alanlara ve manipülatif yapılara istem dışı olarak teslim eder. Gerçekten anlayan bir bilinç, enerjisini dışsal olaylara tepki vermek veya başkalarını eleştirmek için harcamak yerine onu içsel yaratım ve dönüşüm için muhafaza eder. Yaşamın yanında olmak, aynı zamanda kendi enerji alanının egemenliğini de korumak demektir. Duygular varoluşun büyük mimarisinde enerjinin ham ve en güçlü formudur. Her bir his, evrensel enerji alanına yayılan somut ve ölçülebilir bir titreşim frekansıdır. Düşük titreşimli duygular, korku, öfke, endişe. Bu duygular frekans olarak kontrol ve ayrılık prensibine dayanır. Bu düşük frekanslı yoğun enerji içinde bulunduğumuz kontrol mekanizmalarını yani Matrix'i besleyen temel yakıttır. Bu duygusal savrulmalar yaşandığında ruhsal enerjimiz sömürülür ve biz farkında olmadan kendi gücümüzle sistemin devamlılığına pil oluruz. Yüksek titreşimli duygularda koşulsuz sevgi, şefkat, şükran, yargısız kabul vardır. Bu duygularsa birlik ve genişleme prensibine dayanır. Bu yüksek frekanslı enerji doğrudan ilahi kaynağa, teke, geri dönen, arınmış bir iletişim kanalı açar. Duygularda savrulmamak, onları bastırmak değil. Duygusal yoğunluk ne olursa olsun, bilincin daima gözlemci konumunda kalmasıdır. Öfke ben değilim, öfkeyi hissederim. Bu ayrım enerjinin çalınmasını durdurur. Duygularda savrulmamak, onları bastırmak değil. Duygusal yoğunluk ne olursa olsun, bilincin daima gözlemci konumunda kalmasıdır. Öfke ben değilim, öfkeyi hissedenim. Bu ayrım enerjinin çalınmasını durdurur. Öfkede gidip gelmezsiniz, orada savrulmazsınız veya bir üzüntü anında. Bu bana ait değil. Evet, bunu yaşıyorum ama orada savrulmayacağım. Unutmayın, buradayız çünkü kaynak deneyimimizi talep ediyor. Bizim seçimlerimiz, krizlerimiz ve anlayışımız kozmosun kendini tanımasına hizmet eden kutsal bir eylem. Varoluşun anahtarı aslında ellerimizde. Peki siz bugünden itibaren hangi frekansı seçeceksiniz? Gerçekten hangisini iliklerinize kadar hissedeceksiniz? Yargılamayı bırakıp hayatınızdaki aynayı netleştirmeye hazır mısınız? Nötrde kalmaya hazır mısınız? Bence hazırsınız ki buradasınız. Sevgiyle.